Merhaba, bugünkü konumuz oldukça kışkırtıcı. Filozof Arthur Schopenhauer'a göre insanlık aslında temelde ikiye ayrılıyor. Ama zengin fakir, iyi kötü gibi değil, bambaşka bir eksende. İşte bugün bu keskin ayrıma yakından bakacağız. Şöyle bir soruyla başlayalım o zaman. Hiç düşündünüz mü? Acaba hepimizin zihni, beyni aynı temel prensiplerle mi çalışıyor? Yoksa aramızda yapısal, kökten bir fark mı var? İşte Schopenhauer bu soruya dev bir hayır cevabı veriyor. Ve ona göre olay sadece birinin daha zeki ya da daha az zeki olması değil. Hayır, hayır. Fark çok daha derinde. Zihnin ta kendisinin amacında ve işleyişinde yatıyor. Peki bu ayrımın temelinde ne var? Schopenhauer'e göre her şey içimizde sürekli devam eden bir savaşa, iki temel gücün mücadelesine dayanıyor. İstenç ve akıl. Bakın, Schopenhauer için bu dinamik çok basit ve acımasız. İstenç, yani o içimizdeki doymak bilmeyen yaşama arzulama gücü var ya, işte o mutlak efendidir. Aklın rolü ne mi? Sadece bir hizmetkar olmak. Efendisinin hayatta kalma ve tatmin olma emirlerini yerine getiren sadık bir uşak. Ve insanlığı ikiye bölen o devasa uçurum tam da bu efendi-köle ilişkisinden doğuyor. Tamam o zaman önce çoğunluğun dünyasına yani aklın istence tamamen boyun eğdiği o zihin yapısına bir bakalım. Schopenhauer'ın kullandığı şu Latince ifade glabeia ad scripti aslında her şeyi özetliyor. Anlamı toprağa bağlı köle. Yani çoğu insan için akıl tam olarak budur. Sadece kişisel ihtiyaçlar, hayatta kalma, para kazanma, çıkar sağlama gibi pratik hedefleri toprağına zincirlenmiştir. Bu toprağın dışına asla çıkamaz. Sürekli efendisi olan istenç için çalışır, o kadar. Böyle bir zihnin dünyası da haliyle oldukça dar oluyor. Düşünmek bir zevk değil, tam dersi. Kaçınılması gereken bir angarya, bir yük. Bu yüzden eğlenceleri bile hep istence hizmet eder. Mesela para kazanma hırsının olduğu kart oyunları gibi şeyler. Neden? Çünkü düşünceyi minimuma indirip arzuyu kamçılarlar. Ve eğer bir konu onların doğrudan çıkarına dokunmuyorsa, o konu onlar için adeta yok hükmündedir. Bütün konuşmalarının arka planında hep aynı sessiz soru döner durur. Tamam da bu benim ne işime yarayacak? Schopenhauer bu durumu daha iyi anlatmak için Giordano Bruno'dan bu alıntıyı yapıyor. Ve gerçekten çok sert değil mi? Bayağı soysuz, vahşi. Bu sözler sadece kişisel çıkara kitlenmiş sohbetlerin ne kadar sığ ve verimsiz olabileceğini insanın yüzüne bir tokat gibi çarpıyor resmen. Peki tamam, bu madalyonun bir yüzüydü. Şimdi gelelim diğer tarafa. Aklın o hizmetkar rolünü reddedip zincirlerini kırdığı o çok ender duruma, yani dahinin zihnine. Dahinin bütün sırrı Schopenhauer'a göre bu fazlalıkta gizli. Zekası o kadar boldur, o kadar güçlüdür ki gündelik hayatta kalma işlerini hallettikten sonra bile geriye muazzam bir enerji kalır. İşte bu arta kalan enerji aklın o hizmetkar rolünden sıyrılıp bambaşka bir şey yapmasına olanak tanır. Ve Schopenhauer'ın şu benzetmesi bence aradaki farkı anlatmak için muhteşem. Sıradan zihin için düşünmek, yürümek gibidir. Hep bir hedefe, bir yere varmak içindir. Bir amaca hizmet eder. Dahinin zihni ise dans eder. Bakın, dansın bir hedefi yoktur. Sadece o anın, o hareketin kendisinin keyfi vardır. İşte özgürleşmiş akıl tam olarak budur. Kendi içinde bir kutlamadır. Kısacası deha dediğimiz şey tam da bu işte. Aklın o yürüme zorunluluğunu bir kenara bırakıp sırf keyfi için dans etmeye başlayacak kadar özgür kalmasıdır. Bu yüzden dahinin sanki çifte aklı varmış gibi düşünebiliriz. Bir tanesi hepimizde olduğu gibi faturaları ödemek, işe gitmek gibi gündelik, pratik şeyler için çalışır. Ama diğeri ondan tamamen bağımsız ve özgürdür. Dünyaya kişisel çıkarların o kirli camından bakmaz, onu olduğu gibi saf bir ayna gibi yansıtır. Peki bu iki farklı zihin yapısı aynı dünyaya bakarken ne görüyor? Nasıl oluyor da bambaşka iki gerçeklik algılıyorlar? Gelin şimdi bu iki perspektifi yan yana koyalım. Bu tablo aradaki uçurumu çok net gösteriyor aslında. Bakın, sıradan zihin hep tikele odaklanır, yani tek tek olaylara, nesnelere ve sürekli içinden şu soruyu sorar. Bu benim için ne anlama geliyor? Bakış açısı tamamen özneldir. Dahi ise aynı şeye baktığında tikelin arkasındaki evrenseli, o şeyin özünü, Platon'un deyimiyle ideyasını görmeye çalışır. Onun sorusu çok daha basit ve saftır. Bu kendi içinde nedir? Amaç fayda sağlamak değil, sadece anlamaktır. Ama dünyayı bu kadar net, bu kadar filtresiz görmek, bunun elbette ağır bir bedeli var. İşte şimdi o bedele
dahinin kaçınılmaz yalnızlığına geliyoruz. Goethe'nin bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Hani o başarıyı, zaferi simgeleyen defne tacı var ya, o aslında mutluluktan çok o noktaya gelene kadar çekilen acının ve kederin bir işareti. Çünkü bu nesnel bakış açısı sizi gündelik hayatın küçük hesaplarından koparıyor. Uyumsuz oluyorsunuz. Dünyadaki trajediyi, anlamsızlığı ve acıyı herkesten daha çıplak gördüğünüz için omuzlarınızda sürekli bir melankoli yükü taşıyorsunuz. Zamanla anlıyorsunuz ki sizin asıl muhatabınız bu insanlar değil, belki de yüzyıllar sonra gelecek olanlar. Bu ne demek? Kaçınılmaz bir yalnızlık. Diğer insanların o sığ, çıkara dayalı sohbetleri size bir işkence gibi geliyor ve en sonunda kendi zihninizdeki monologlara sığınıyorsunuz. Chamfort'un bu benzetmesi de durumu mühürlüyor adeta. Belli bir saflıktaki elmaslar gibi. Evet, paha biçilmezler ama tam da bu yüzden bu dünyanın pazarında bir alıcıları yoktur ve vitrinde yapayalnız kalırlar. Peki bütün bunları toparladıktan sonra Schopenhauer'in önümüze koyduğu bu tabloyu bir de kendimize çevirelim. Gördüğümüz gibi Schopenhauer'a göre olay basit bir IQ meselesi değil. Asıl soru şu: zihninizin direksiyonunda kim oturuyor? Hayatta kalma içgüdünüz ve bitmek bilmeyen arzularınız mı? Yoksa dünyayı saf bir merakla anlama çabanız mı? Ve Schopenhauer bizi en sonunda şu dev soruyla baş başa bırakıyor. Dünyayı tüm çıplaklığıyla olduğu gibi görmenin getirdiği o acı verici berraklık, korunaklı bir cehaletin sahte mutluluğuna tercih edilir mi? Yani eğer derin bir anlayışın faturası bu kadar derin bir yalnızlıksa bu faturayı ödemeye değer mi? Bu sanırım hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.